Ders 1. Önemli noktaları keşfetmek. Yaklaşan gezimiz için turlarda en iyi fırsatları arıyordum. Aklınızda başka planlar var mı? Oradayken ünlü yerleri keşfetmek istiyorum. Her gezginin mutlaka görmesi gereken yerlerdir. Kulağa harika geliyor. Ziyaret edilecek o kadar çok ikonik yer var ki, fotoğraf çekmek için sabırsızlanıyorum. Evet. Her bir dönüm noktasının kendi hikayesi vardır ve onları bizzat deneyimlemek gerçekten özeldir. Kesinlikle. Onları keşfederken tarihlerini öğrenmenin harika olacağını düşünüyorum. Kesinlikle. Önemlerini daha iyi anlamak için rehberli turlara bile katılabiliriz. Bu harika bir fikir. Ayrıca, nereye gideceğimizi kendi başımıza bulma konusunda bize zaman kazandıracak. Kesinlikle. Ve bir gün içinde birden fazla siteyi ziyaret ederek zamanımızı en iyi şekilde değerlendirebiliriz. Şimdiden heyecanlıyım. Hiçbir şeyi kaçırmadığımızdan emin olmak için güzergahımızı yakında tamamlayalım. Ders 2. Sıcaklığı yenmek. Burası o kadar havasız ve sıcak ki, hiçbir şeye neredeyse odaklanamıyorum. Ben de bunu fark ettim. Bu alanı serinletmek için temiz havanın içeri girmesine izin vermeliyiz. Kesinlikle. Biraz havalandırma konfor açısından büyük bir fark yaratabilir. Gerçekten yapabilir. Bazen ihtiyacınız olan tek şey daha rahat hissetmek için bir esintidir. Kesinlikle. Hava akışının devam etmesi için bir pencere açalım veya fanı açalım. İyi bir fikir. Hava dolaşmaya başladığında daha net düşünebildiğimi hissediyorum. Evet. Çevremizin üretkenliğimizi ve ruh halimizi nasıl etkilediği şaşırtıcı. Kesinlikle. Rahat bir alan daha iyi konsantrasyon ve yaratıcılığa olanak tanır. Bu konuyu ele aldığımıza sevindim, işimize geri dönmemize yardımcı olacak. Ders 3. Çamaşırhane hizmeti sorgulaması. Affedersiniz, bu otelde çamaşırhane hizmeti veriyor musunuz? Gerçekten biraz yardıma ihtiyacım var. Evet, misafirlerimize çamaşır yıkama yardımı sunuyoruz. Oldukça kullanışlı. Bunu duymak harika. Seyahatlerimden sonra yıkanması gereken birkaç eşyam var. Endişelenme. Sadece çamaşırhane formunu doldurun, gerisini biz hallederiz. Yeterince kolay geliyor. Hizmet genellikle ne kadar sürer? Genellikle çamaşır miktarına bağlı olarak yaklaşık 24 saat sürer. Mükemmel. Bu bana her şeyi yoluna koymak için yeterli zamanı veriyor. Kesinlikle. Üstelik çamaşır yıkama derdi olmadan konaklamanızın keyfini çıkarabilirsiniz. Bunu takdir ediyorum. Bu yolculuk sırasında aklımda bir şey daha azaldı. Ders 4. Gezi planlama. Elbette, bu kulağa harika geliyor. Küçük maceramıza ne zaman gitmeliyiz? Yarın öğleden sonraya ne dersin? Bu senin için iyi mi? Yarın öğleden sonra mükemmel çalışıyor. Bunu sabırsızlıkla bekliyorum. Harika. Hiçbir şeyi kaçırmamak için gezilecek yerlerin listesini yapabiliriz. Evet, keşfetmeye ayırdığımız zamanı en üst düzeye çıkaracak şekilde rotamızı planlayalım. Bu fikri seviyorum. Gezimizi daha verimli ve keyifli hale getirecek. Kabul ediyorum. Ayrıca dinlenmek ve fotoğraf çekmek için güzel yerler bulabiliriz. Kesinlikle.
Anileri yakalamak her şeydir. Bekleyemiyorum. Yarın keşiflerle dolu heyecan verici bir gün olacak. Ders 5. Doğru sandalyeyi bulma. Evet, dinlenmek için mükemmel görünen güzel minderlere sahip rahat bir tane buldum. Lagahos geliyor. Sandalye seçerken rahatlık önemlidir, değil mi? Kesinlikle. Sırtınızı destekleyen ve iyi hissettiren bir şeyin olması önemlidir. Kesinlikle. Ayrıca rahat bir sandalye, alanı daha davetkar hale getirebilir. Kesinlikle. Ayrıca iyi durumda, bu da bir bonus. Bu harika. İyi bir sandalye, eğer ona iyi bakarsanız, yıllarca dayanabilir. Evet. Mobilya söz konusu olduğunda her zaman kaliteyi niceliğe tercih ederim. Ben de. İyi bir sandalyeye yatırım yapmak, özellikle de uzun saatler kullanım için buna değer. Onu alanıma ekleyeceğim için heyecanlıyım, yeni favori mekanım olacak. Ders 6. Unutulmaz öğretmenler. Sahip olduğum en iyi öğretmen Bay Alvin'di, tarih öğretmeniydi. Ah, bu çok ilginç. Onu diğerleri arasında öne çıkaran neydi? Hikaye anlatımı ve tartışmalar yoluyla tarihi canlandırmanın bir yolu vardı. Bu inanılmaz. İlgi çekici öğretim yöntemleri gerçekten öğrencilerin ilgisini çekebilir. Kesinlikle. Anlattığı olayların bir parçası olduğumuzu hissettirdi bize. Bunu seviyorum. Tutkulu öğretmenlerin öğrencilerine bu kadar ilham verebilmeleri şaşırtıcı. Evet ve bizi tarihi olaylar hakkında eleştirel düşünmeye teşvik etti. Bu önemli bir beceri. Öğrencilerin dünyayı daha iyi analiz etmelerine ve anlamalarına yardımcı olur. Kesinlikle. Yıllar sonra bile derslerini hala canlı bir şekilde hatırlıyorum. Ders 7. Seyahat düzenlemeleri. Evet, boyut ve ağırlık sınırlamalarına uyduğu sürece valizimi getireceğimi düşünüyorum. Bunu bilmek güzel. Seyahate çıkmadan önce yönergeleri kontrol etmek her zaman önemlidir. Kesinlikle. Havaalanına gittiğimde çok fazla eşya topladığımı görmekten nefret ederim. Kesinlikle. Paketlemeyi akıllıca yapmak, seyahatiniz sırasında sizi pek çok güçlükten kurtarabilir. Ve özellikle bagaj varken havaalanında gezinmeyi kolaylaştırır. Evet. Gecikmeleri önlemek için her zaman yalnızca mümkünse devam etmeyi hedefliyorum. Bu akıllıca bir strateji. Seyahat deneyimini çok daha sorunsuz hale getirebilir. Kesinlikle. Her şeyin yolunda olduğundan emin olmak için ayrılmadan önce çantalarımı 2 kez kontrol edeceğim. Harika fikir. Önceden hazırlıklı olmak her zaman daha iyidir. Ders 8. Mükemmel uyumu bulmak. Sağ. Vücut şeklime uygun ve kendimi güvende hissettiren bir şey istiyorum. Bu kesinlikle önemli. Doğru uyum görünüşünüzü gerçekten iyileştirebilir. Kesinlikle. Vücut tipime uygun kıyafet bulmakta sıklıkla zorlanıyorum. Anladım. Bazen neyin ise yaradıgını bulmak biraz deneme yanılma gerektirebilir. Evet ve arkadaşlardan tavsiye almak da her zaman yardımcı olur. Kesinlikle. Neyin iyi göründüğüne dair değerli bilgiler sunabilirler. Bunu takdir ediyorum. Yeni kıyafetler alırken bunu aklımda tutacağım.
Harika. Farklı tarzları denemekten çekinmeyin. Yeni bir favori bulabilirsin. Bu doğru. Moda, neyi sevdiğinizi denemek ve keşfetmekle ilgilidir. Ders 9. Sinavları anlamak. Kişi daha sonra kollarıyla iterek vücudun üst kısmını kollar düz olana kadar yerden yukarı kaldırır. Bu sinavin temel şekli, değil mi? Güç oluşturmak için harika bir egzersiz. Evet, öncelikle göğüs, omuz ve tricepsleri çalıştırır, bu da onu çok etkili kılar. Düzenli olarak sınav çekmenin genel kondisyon seviyelerini iyileştirebileceğini duydum. Kesinlikle. Herhangi bir egzersiz rutinine harika bir katkıdırlar. Ayrıca farklı fitness seviyelerine uyacak şekilde değiştirilebiliyor ve bu da onları herkesin erişebilmesini sağlıyor. Kesinlikle. İster başlangıç düzeyinde ister ileri düzeyde olun, her zaman kendinize meydan okumanın bir yolu vardır. Onlar hakkında sevdiğim şey bu. Her yerde yapılabilecek çok yönlü bir egzersizdir. Evet, hiçbir ekipmana gerek yok, sadece vücut ağırlığınız yeterli. Ders 10. Ağrı kesicilerin rolü. İlaçlar, özellikle de ağrı kesiciler rahatsızlığın giderilmesinde çok önemli bir rol oynar. Evet, cerrahların kullandığı anestezikler bile prosedürlerin güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesi için gereklidir. Kesinlikle. Ameliyatlar sırasında ağrının en aza indirilmesine yardımcı olarak hastaların gerekli tedavileri görmesine olanak tanır. Bu sağlık hizmetlerinin hayati bir parçası. Ağrı yönetimi iyileşmenin temelidir. Kesinlikle. Biliminin bu alanda bu kadar ilerlemesi şaşırtıcı. Evet ve devam eden araştırmalar bu ilaçların etkinliğini ve güvenliğini artırmaya devam ediyor. Kesinlikle. Bunları sorumlu bir şekilde ve tıbbi rehberlik altında kullanmak önemlidir. Kesinlikle. Faydalarını ve risklerini anlamak hastalar için çok önemlidir. Bunu tartıştığımıza sevindim, bugün sağlık hizmetlerinde önemli bir konudur. Ders 11. Anlamlı bağlantılar. Teknoloji bu kadar hızlı gelişirken, hem çevrim içi hem de çevrim dışı anlamlı bağlantılar kurmaya çalışmamız önemlidir. Kesinlikle. Teknoloji kolaylık sunsa da dikkatli olmazsak bazen kişisellikten uzak gelebilir. Evet, her şey sanal etkileşimler ile gerçek hayattaki ilişkiler arasındaki dengeyi bulmakla ilgilidir. Kesinlikle. Gerçek sohbetlere katılmak daha derin bağlantılara yol açabilir. Kesinlikle. Dijital bir dünyada bile özgün ilişkiler geliştirebileceğimize inanıyorum. Kesinlikle. İster yüz yüze ister ekran aracılığıyla olsun, etkileşimlerimizde bilinçli olmakla ilgilidir. Gerçek hayattaki deneyimlerle karşılaştırıldığında çevrimiçi ortamda ne kadar zaman harcadığımıza da dikkat etmeliyiz. Evet. Arkadaşlarımızla ve ailenizle kaliteli vakit geçirmeye öncelik vermek, refahimiz için çok önemlidir. Peki dedin. Platform ne olursa olsun başkalarıyla anlamlı yollarla bağlantı kurmaya çalışalım. Ders 12. Verimli sabahlar. Duştan sonra kendimi her zaman yenilenmiş hissediyorum ve ardından kahvaltı yapıyorum. Kulağa verimli bir sabah rutini gibi geliyor. Kahvaltıda genellikle ne yersiniz? Genellikle meyveli yulaf ezmesi veya smoothie gibi sağlıklı bir şeyler tercih ederim. Bunlar harika seçimler. Besleyici bir kahvaltı gerçekten güne olumlu bir hava katabilir.
Kesinlikle. Bana görevlerimin üstesinden gelmek için ihtiyacım olan enerjiyi veriyor. Tamamen katılıyorum. Gününüzü planlamak için en iyi zamanın sabahlar olduğunu mu düşünüyorsunuz? Evet, kesinlikle. Sabahları daha sessiz oluyor, daha net düşünüp plan yapmamı sağlıyor. Bu akıllıca bir yaklaşım. Ben de sabahlarımı daha verimli kılmaya çalışmalıyım. Malısın. Gün boyunca nasıl hissettiğinizi gerçekten değiştirebilir. Ders 13, Community College fırsatları. Community kolejlerinin öğrenmek isteyen öğrenciler için çeşitli programlar sunduğunu biliyor muydunuz? Evet, bunu duydum. Eğitimlerini ilerletmek isteyenler için harika bir fırsat sunuyorlar. Kesinlikle. Mesleki eğitimden transfer programlarına kadar herkes için bir şeyler var. Bunu seviyorum. Eğitimin daha geniş bir kitleye ulaşmasını sağlar. Kesinlikle. Bu aynı zamanda üniversiteye gitmek isteyen öğrenciler için de iyi bir basamaktır. Evet ve sınıfların daha küçük olması eğitmenlerin daha kişisel ilgi göstermesi anlamına gelebilir. Kesinlikle. Bu gerçekten öğrencilerin öğrenmeleriyle daha fazla ilgilenmelerine yardımcı olabilir. Devlet kolejlerinin öğrencilerine bu kadar destek vermesinin harika olduğunu düşünüyorum. Evet. İşgücünün becerilerini geliştirmede hayati bir rol oynarlar. Ders 14, Profesyonel AG oluşturma. Yani alanınızdaki bazı profesyonellerle bağlantı kurmayı umuyorsunuz, değil mi? Evet, rehberlik ve mentorluk sağlayabilecek profesyonellerle tanışmayı umuyorum. Bu harika bir fikir. Ağ kurmak kariyeriniz için pek çok kapıyı açabilir. Kesinlikle. Deneyimli bireylerle ilişkiler kurmanın inanılmaz derecede faydalı olabileceğine inanıyorum. Kesinlikle. Herhangi bir sektör etkinliğine veya atölye çalışmasına katılmayı düşündünüz mü? Evet, alanımdaki insanlarla tanışabileceğim birkaç konferansa katılmayı planlıyorum. Kulağa mükemmel geliyor. Benzer düşüncelere sahip kişilerle tanışmanın ve içgörüleri paylaşmanın harika bir yolu. Kesinlikle. Ayrıca bu etkinliklerde genellikle sektör liderlerinin yer aldığı ve oldukça ilham verici olabilecek paneller bulunur. Kesinlikle. Mesleğinizdeki diğer kişilerle bağlantı kurmayı çok faydalı bulacağınızı düşünüyorum. Ders 15, Hükümetin sorumlulukları. Bilirsiniz, bazı insanlar hükümetin vatandaşları için her şeyi yapamayacağına inanıyor. Evet, bu iddiayı duydum. Güçlü olanla ilgilenmeye ve ekonomik büyümeyi umut etmeye odaklanması gerektiğini düşünüyorlar. Kesinlikle. Buradaki fikir, kendine güvenmenin hükümet desteği kadar önemli olduğudur. Sak. Bu, hükümetin yardım sağladığı ancak bağımsızlığı teşvik ettiği bir denge bulmakla ilgilidir. Evet, vatandaşların da kendi toplumlarına katkıda bulunmaları çok önemli. Kesinlikle. Hükümet ve halkı arasındaki işbirliğine dayalı bir ilişki ilerlemeye yol açabilir. Kesinlikle. Herkesin temel ihtiyaçlara erişimini sağlarken kişisel sorumluluğu teşvik eder. Kabul ediyorum. Uzun vadeli kalkınma ve refah için çok önemlidir. Umalım ki bu gibi tartışmalar toplumda olumlu değişimlere yol açsın. Ders 16, Alkol kısıtlamaları. Seyahat ederken alkol getirme konusunda herhangi bir kısıtlama var mı?
Evet, sinir ötesine getirebileceğiniz alkol miktarında sınırlamalar vardır. Bunu bilmek önemli. Farklı ülkelerin farklı düzenlemeleri var, değil mi? Kesinlikle. Bazı yerlerde belirli sayıda litreye izin verilirken, bazılarında daha katı kurallar vardır. Paketlemeden önce özel düzenlemeleri kontrol etmenin en iyisi olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle. Gümrükte sürprizlerle karşılaşmamak istiyorsunuz. Sağ. Ziyaret ettiğiniz ülkedeki yasal içki içme yaşının farkında olmak da iyidir. Evet, bu biraz değişebilir ve yerel yasalara uymak önemlidir. Kesinlikle. Bu kuralları anlamak daha sorunsuz bir seyahat deneyimi sağlayabilir. Ders 17, Kültürel Egemenlik. Pek çok topluluk, farklı ve kendine özgü geleneklerini tek başına koruyabilecek olan daha geniş egemenliklerini koruma konusunda endişe duymaktadır. Evet, bu kültürel kimliği korumanın çok önemli bir yönü. Kesinlikle. Bu gelenekleri korumak, toplulukların gelişmesine ve miraslarına bağlı kalmalarına yardımcı olur. Gelecek nesillerin kültürel kökenlerini anlamaları ve takdir etmeleri önemlidir. Kesinlikle. Topluluklar kendilerini güçlenmiş hissettiklerinde topluma olumlu katkıda bulunabilirler. Evet, bireyler arasında aidiyet duygusunu geliştirir. Sağ. Çeşitliliği kutlamak, toplumdaki herkesin deneyimini zenginleştirir. Kabul ediyorum. Kültürel uygulamaları koruyan politikaları desteklememiz hayati önem taşıyor. Kesinlikle. Tüm seslerin duyulmasını ve değer verilmesini sağlamalıyız. Ders 18, Havaalanı Emniyet Kuralları. Havaalanındayken güvenlik kurallarına uymamız önemlidir. Kesinlikle. Seyahat sırasında herkesi güvende ve emniyette tutmak için mevcutlar. Sağ. Maske takmak ve sosyal mesafeyi korumak gibi basit şeyler büyük bir fark yaratabilir. Evet. Her şey birbirimizin sağlığına ve güvenliğine dikkat etmekle ilgili. Kurallara uymak, havaalanı personelinin yolcu akışını etkili bir şekilde yönetmesine yardımcı olur. Kesinlikle. Sorunsuz bir seyahat deneyimi için işbirliği yapmak önemlidir. Ayrıca, kuralların farkında olmak seyahat sırasında stresi azaltmaya yardımcı olabilir. Kesinlikle. Ne bekleyeceğini bilmek yolculuğu çok daha kolaylaştırır. İkimizin de seyahat ederken güvenliğe öncelik verdiğimize sevindim. Ders 19, Motivasyonu korumak. Motivasyonu korumak için ulaşılabilir hedefler belirlemek çok önemlidir. Kesinlikle. Uğrunda çalışabileceğiniz net hedeflere sahip olmanıza yardımcı olur. Evet ve daha büyük hedefleri daha küçük adımlara bölmek, onları daha kolay yönetilebilir hale getirebilir. Kesinlikle. Yol boyunca size başarı hissi verir. Sağ. Üstelik bu küçük zaferleri kutlamak motivasyonunuzu daha da artırabilir. Evet. Ne kadar küçük olursa olsun, ilerlemenizin farkına varmak önemlidir. Ayrıca düzenli kalmanın hedeflerime odaklanmama yardımcı olduğunu da görüyorum. Kesinlikle. Bir plana sahip olmak size yol gösterebilir ve dikkatinizi dağıtacak şeyleri uzak tutabilir. Hedeflerimizi birlikte düzenli olarak kontrol etmeyi bir noktaya getirelim. Ders 20, Heyecan verici seyahat planları. Yakında bir gezi planlıyorum ve kulağa heyecan verici geliyor.
Aklınızda belirli bir varış noktası var mı? Evet, Laponya'yı ziyaret etmeyi düşünüyordum. Yıllardır yapılacaklar listemdeydi. Bu harika bir seçim. Japonya'nın keşfedilecek çok zengin bir kültürü ve tarihi var. Kesinlikle. Kiraz çiçeklerini görmek, antik tapınakları ziyaret etmek istiyorum. Bu çok güzel olurdu. İlkbaharda manzaranın nefes kesici olduğunu duydum. Evet, yemeğin de inanılmaz olması gerekiyor. Otantik sushi denemek için sabırsızlanıyorum. Kulağa çok lezzetli geliyor. Japonya kesinlikle yemek severlerin cennetidir. Kesinlikle. Ayrıca yerel gelenek ve görenekleri deneyimlemenin heyecanını yaşıyorum. Hayatının macerası olacak. Daha fazla eğlence için gezilerimizi birlikte planlayalım. Ders 21. Yerli Amerikan gelenekleri. Ova Kızılderilileri hakkında bir şeyler okudum ve onların avlanma ve savaşa yönelik ritüelleri ve gelenekleri olması büyüleyici. Evet, bu gelenekler kültürlerinde derin köklere sahipti ve hayatta kalmalarında hayati bir rol oynadı. Topraklarını ve yaşam tarzlarını korumak için çeşitli zorluklarla mücadele ettiler. Kesinlikle. Dayanıklılıklarını ve topluma verdikleri önemi görmek ilham verici. Her ritüelin genellikle onları atalarına ve topraklarına bağlayan özel anlamları vardı. Evet, kültürlerin uygulamalar ve inançlar aracılığıyla tarihlerini nasıl onurlandırabileceklerini güzel bir hatırlatıcısı. Bu gelenekleri öğrenmek, insan deneyiminin çeşitliliğini daha iyi anlamamızı sağlar. Kesinlikle. Ayrıca bu tür geleneklerin gelecek nesillere aktarılmasının önemine de vurgu yapılıyor. Daha fazla katılamazdım. Bu zengin tarihleri hatırlamamız ve saygı duymamız çok önemli. Ders 22. Mevsimsel değişiklikler. Bazı yerlerde yazın Aralık ayında, kışın ise Haziran ayında başladığını biliyor muydunuz? Evet. Dünyanın neresinde olduğunuza bağlı olarak mevsimlerin nasıl değişebildiği büyüleyici. Kesinlikle. Bu dönemde Güney Adası, Kuzey Adası'ndan daha serindir ve bu da oldukça ilginçtir. Gerçekten öyle. Yaz aylarında Noel'i kutlamayı hayal edemiyorum. Sa, Kar yerine barbeküler ve plaj gezileriyle bambaşka bir hava var. Evet. Diğer kültürlerin mevsimsel değişimlere nasıl uyum sağladıklarını merak ediyorum. Kesinlikle. Her bölgenin iklimi ve çevreyi yansıtan kendi gelenekleri vardır. Evet. Coğrafyanın yaşam tarzını ve kutlamaları nasıl etkilediği şaşırtıcı. Bir gün bir yaz Noel'i yaşamayı çok isterim, eğlenceli bir maceraya benziyor. Ders 23. Yüksek atlama teknikleri. Yüksek atlama tekniğinin biyomekaniğini öğreniyorum ve bu gerçekten ilgi çekici. Evet. Arkasındaki fizik oldukça büyüleyici. Fosbury'nin tekniğinin tamamen sezgisel olduğunu iddia ettiğini biliyor muydunuz? Bunu duydum. Bazen büyük yeniliklerin katı bir eğitimden ziyade içgüdüden gelmesi ilginçtir. Kesinlikle. Onun yaklaşımı sporda devrim yarattı ve sporcuların günümüzün atlama şeklini değiştirdi. Sa, Yaratıcılığın ve sezginin dikkate değer atılımlara yol açabileceğini gösteriyor. Evet. Bu tür yenilikçi düşüncelerden başka kaç sporun faydalanabileceğini merak ediyorum.
Kesinlikle. Yeni yöntemleri benimsemek çoğu zaman sporculara rekabet avantajı sağlayabilir. Kesinlikle. Gelecekte sporun nasıl gelişmeye devam edeceğini düşünmek heyecan verici. Bundan sonra hangi yeni tekniklerin ortaya çıkacağını görmek için sabırsızlanıyorum. Ders 24, şehri keşfetmek. Bu hafta sonu şehri keşfetmek ve açık havada gezilere çıkmak istiyorum. Ben de. Havanın tadını çıkarmanın ve yeni manzaralar görmenin mükemmel bir yolu gibi görünüyor. Kesinlikle. Kontrol edebileceğimiz çok sayıda park ve parkur var. Evet, bisiklet ve hatta paten bile kiralayabiliriz. Çok eğlenceli olurdu. Bu harika bir fikir. Açık hava etkinliklerinin heyecanını seviyorum, özellikle de güneş parladığında. Aynı şekilde. Ayrıca temiz havanın tadını çıkarırken aktif kalmanın güzel bir yolu. Kesinlikle. Bir plan yapıp ilk önce hangi yerleri gezmek istediğimize karar verelim. Evet. Yeni yerler keşfetmek ve birlikte harika anılar yaratmak için sabırsızlanıyorum. Bir macera olacak. Bunu sabırsızlıkla bekliyorum. Ders 25, ısı-yaşam dengesi. İşim her zaman görüş alanımdayken kapatmanın zor olduğunu fark ettim. Tamamen anlıyorum. Özellikle uzaktan çalışma söz konusu olduğunda ise kişisel hayattan ayırmak zor olabilir. Kesinlikle. Bazen boş zamanlarımda bile her zaman açık olduğumu hissediyorum. Evet. Sınırları belirlemek zihinsel sakinlik ve genel refah için çok önemlidir. Rahatlamam gerekirken bile kendimi sık sık e-postalarımı kontrol ederken buluyorum. Bu ortak bir mücadele. Belki belirli çalışma saatleri belirlemek yardımcı olabilir. Evet. Belirlenmiş bir çalışma alanı oluşturmak da bir fark yaratabilir. Kesinlikle. Önemli olan bu dengeyi yaratmak için sizin için en iyi olanı bulmaktır. Kabul ediyorum. Kişisel zamana öncelik vermek, çalışırken verimliliğin artmasına yol açabilir. Ders 26, kolaylık ve endişeler. Çevrimiçi alışverişi çok kolay buluyorum. Çok fazla zaman ve çaba tasarrufu sağlar. Katılıyorum ama bazen mağazalarda alışveriş yapmanın kişisel dokunusunu kaybetme konusunda endişeleniyorum. Bu geçerli bir endişe. Bir şeyleri denemenin ve malzemeleri ilk elden hissetmenin özel bir yanı var. Evet ve satış görevlileriyle etkileşimde bulunmak değerli bilgiler ve öneriler saklayabilir. Kesinlikle. Arkadaşlarınızla veya ailenizle alışveriş yapmak da eğlenceli bir sosyal deneyim olabilir. Kolaylık harika olsa da yüz yüze alışverişin keyfini de göz ardı etmemeliyiz. Her iki seçenek arasındaki dengenin en iyi yaklaşım olabileceğini düşünüyorum. Kesinlikle. Çevrimiçi alışveriş ile mağaza içi alışverişi karıştırmak rahatlığı ve keyfi en üst düzeye çıkarabilir. Bir dahaki alışverişimde bunu aklımda tutmam gerekecek. Ders 27, ürün önerileri. Yeni gadgetler için herhangi bir öneriniz var mı? O popüler teknoloji markasının son modelini denemelisiniz. Mükemmel değerlendirmeleri var. Gerçekten mi? Ürünleri hakkında harika şeyler duydum. Hangi özellikler öne çıkıyor? Pil ömrü etkileyici ve kamera kalitesi birinci sınıf. Kulağa mükemmel geliyor.
Seyahatlerim için güvenilir bir kameraya sahip olmayı seviyorum. Evet. Anileri güzel bir şekilde yakalıyor ve netliği dikkat çekici. Kesinlikle ilgileniyorum. İnternetten araştırıp fiyatları karşılaştıracağım. İyi bir fikir. En iyi teklifi bulmak için alışveriş yapmak her zaman akıllıcadır. Bahşiş için teşekkürler. Tavsiyelerinizi takdir ediyorum. Ders 28, Sessiz Anlar. Sonra kitap okumak için oturdum, ev sessizdi, çok sessizdi. Kulağa huzurlu geliyor. Bazen biraz sessizlik canlandırıcı olabilir. Evet, okuyarak farklı bir dünyaya kaçabileceğiniz o anları yaşamak çok güzel. Kesinlikle. Yogun bir günün ardından rahatlamak ve gevşemek için harika bir yoldur. Kabul ediyorum. Üstelik güzel bir hikayenin içinde kaybolmak sizi başka bir yere götürebilir. Kesinlikle. Sessiz anlarda okumayı sevdiğiniz favori bir tür var mı? Gizemlerden hoşlanırım, beni sonuna kadar meşgul ediyorlar ve tahmin yürütüyorlar. Bu eğlenceli bir seçim. Ben de iyi bir olay örgüsünü seviyorum. Evet. Okuma deneyimini daha da heyecanlı hale getiriyor. Ders 29, Durumları çözmek. Çözmemiz gereken bir durum olduğunu biliyorum ve bunu hemen çözmek için elimizden geleni yapacağız. Evet, iletişim, katılan herkes için ise yarayan bir çözüm bulmanın anahtarıdır. Kesinlikle. Sorunu tam olarak anlamak için tüm bakış açılarını dinlemek önemlidir. Evet, tüm bilgilerin toplanması bilinçli kararlar alınmasına yardımcı olur. Kabul ediyorum. Netliğe ulaştığımızda, çözüme yönelik uygulanabilir adımlar atabiliriz. Kesinlikle. Ekip olarak birlikte çalışmak daha iyi sonuçlara yol açacaktır. Odaklanırsak, bunu verimli bir şekilde halledebileceğimizden eminim. Ben de. İlerlerken iletişim hatlarını açık tutalım. Evet, bu süreç boyunca herkesin duyulduğunu ve değer verildiğini hissetmesini sağlayacaktır. Ders 30, Şehir merkezini keşfetmek. Şehir merkezini keşfetmek istediğimiz için, oraya yakın bir yerde kalmanızı öneririm. Harika bir plana benziyor. Tüm önemli turistik mekanlara erişimi kolaylaştıracak. Kesinlikle. Her yere yakın olmak gezimiz boyunca bize zaman ve enerji tasarrufu sağlayacaktır. Evet. Ayrıca yol boyunca yeni noktalar keşfetmek için yavaş yürüyüşler yapabiliriz. Bu fikri seviyorum. Bize yerel atmosferin tadını çıkarma şansı verecek. Kesinlikle. Yakınlarda ziyaret edilebilecek harika restoranlar ve mağazalar bulabiliriz. Kesinlikle. Yürüme mesafesinde seçeneklerin olması her zaman güzeldir. Evet. Maceramız için heyecanlıyım ve birlikte keşfetmek için sabırsızlanıyorum. Ben de. Seyahat programımızı planlamaya başlayabilmemiz için konaklamalarımızı tamamlayalım.